Dizi Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Can Borcu dizisinin yeni bölümünü analiz edeceğiz. Analize başlamadan önce Mehmet ve Handan'ın kavuşmasına sevinenler videoyu beğensin. Sayımızı görelim. Şimdi hazırsanız yeni bölüm detaylı analiz videomuza başlayalım arkadaşlar. Can Borcu dizisinin yeni bölümünde Mehmet ve Handan'ın sonunda kavuşmuş olmaları, ilişkilerinde güçlü bir adım gibi görünse de aile içindeki dengeleri kökten değiştirmiştir. Onların aşkı artık sadece iki kişilik bir mesele olmaktan çıkmış, etrafındaki herkesi etkileyen büyük bir fırtınaya dönüşmüştür. Ailede yaşanan keskin kutuplaşma, geçmişten gelen kırgınlıkların ve öfkenin de yeniden yüzeye çıkmasına neden olur. Bir taraf Mehmet ve Handan'ın yanında dururken, diğer taraf onların bu birlikteliğini kabul edemeyecek kadar öfkelidir. Evdeki bu çatışma ortamı, en küçük bir tartışmada bile büyüyüp, patlak verecek kadar tehlikeli bir hale gelir. Mehmet ve Handan tüm bu gerginlikleri azaltmaya çalışsalar da, üzerlerine yüklenen baskı her geçen gün artacaktır. Mehmet'in ailesiyle kurduğu bağ, Handan'ın ise kendini kabul ettirme çabası, onların aşklarını ayakta tutarken büyük bir sınavdan geçirecek. Evde yaşanan bu kırılmalar, Mehmet'in aile bağlarını koparma noktasına getirebilir. Handan ise her şeye rağmen güçlü durmaya çalışırken, sürekli suçlanmaktan ve sorgulanmaktan yorgun düşecektir. Bu yorgunluk onların ilişkisine de zaman zaman gölge düşürecek, fakat asıl tehlike başka bir yerden gelecektir. Şirkete yeni dahil olan Emel, yalnızca iş ortaklığıyla sınırlı kalmayan bir etkiye sahip olacaktır. Emel'in hamleleri hem iş dünyasında hem de özel hayatta büyük dalgalanmalar yaratacaktır. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden Emel, Mehmet ve Handan'ın üzerindeki baskıyı artırırken, aile içindeki bölünmeyi de derinleştirecektir. Onun varlığı, şirketin geleceği için büyük bir belirsizlik yaratacak ve Mehmet'i zor kararlar almaya itecek. Emel'in özellikle Mehmet'i köşeye sıkıştırmak için kuracağı oyunlar, sadece iş ilişkisini değil, aynı zamanda aile düzenini de hedef alacaktır. Böylesine karmaşık bir ortamda Mehmet ve Handan'ın önünde kolay bir yol görünmemektedir. Onlar hem kendi ilişkilerini korumak hem de aile içindeki kırgınlıkları onarmak için mücadele verirken, her yeni gelişme işlerini daha da zorlaştıracaktır. Aile içinde tarafların sertleşmesiyle birlikte eski sırların da ortaya çıkması muhtemeldir. Geçmişten gelen bir mesele ya da saklanan bir gerçek, zaten hassas olan dengeleri tamamen altüst edebilir. Bu durum Mehmet ve Handan'ı yeniden büyük bir hesaplaşmanın içine sürükleyecektir. Sonraki bölümde ilişkilerdeki sadakat, güven ve dayanışma kavramları daha çok öne çıkacak gibi görünüyor. Mehmet'in Handan'a karşı ne kadar güçlü bir şekilde durabileceği ve ailesinin baskısına rağmen sevgisini sahiplenip sahiplenemeyeceği önemli olacaktır. Handan ise hem kendi varlığını kabul ettirme savaşı verecek, hem de Emel'in oyunlarına karşı dikkatli olmak zorunda kalacaktır. Ailedeki bu kutuplaşma, herkesi bir seçim yapmaya zorlayacak ve bazı karakterlerin köklü değişimler yaşamasına neden olacaktır. Tüm bu gelişmeler, aşkın sınırlarını ve dayanıklılığını gözler önüne seren bir sürece dönüşecektir. Mehmet ve Handan'ın yaşadığı bu mücadele, sadece bir aşk hikayesinin değil, aynı zamanda aile bağlarının, güvenin ve ihanete karşı direncin de hikayesi haline gelecektir. Onları bekleyen yeni bölümde, her kararın büyük bedelleri olacağı ve küçük bir hatanın bile geri dönülmez sonuçlar doğuracağı çok net bir şekilde görülecektir. Mehmet ile Handan'ın kavuşması bir zafer gibi görünse de, evdeki atmosferin derin bir çatlağa dönüştüğü hissi daha güçlü kalır. Eskiden paylaşılan küçük ritüeller yerini temkinli sessizliklere bırakır.
sabah kahvesinin soğuması, yemek masasında herkesin gözlerini kaçırması, gülüşlerin yapaylaşması, bu yeni gerçekliğin gündelik yansımaları olur. Ailenin iki kutba ayrılması sadece taraf seçimiyle sınırlı kalmaz, ilişkilerin dinamikleri oda değiştirecek kadar kökten sarsılır. Tanışıklıkların sınırları tekrar çizilirken, geçmişte görmezden gelinen incelikler yeniden değerlendirilir. Mehmet ve Handan birlikte olmaya devam ederken, her adımlarında yanında olmayanların yokluğunu hissederler ve bu yokluk onlara beklenmedik acılar verir. Evin içinde her üyede farklı bir strateji belirir. Kimileri uzaktan destek verirken, kimileri daha agresif tutum takınır. Ev ziyaretleri planlı randevulara döner. Aile toplantıları resmi bir sınava dönüşür. Kimi akrabalar taraf değiştirirken eski kırgınlıklar gün yüzüne çıkar ve küçük olaylar bile büyük hesaplaşmalara dönüşür. Bu ortamda güven kolayca erozyona uğrar, söylenen sözlerin arkasındaki gerçek niyetleri okumak zorlaşır. Mehmet ve Handan birbirlerine sıkı sarılarak dış dünyaya karşı bir kalkan kurmaya çalışırken, aralarındaki en küçük çatlak bile düşman unsurlar tarafından büyütülür. İş dünyasında Emel'in varlığı daha sinsi bir tehdit olarak hissedilir. Emel sadece yeni bir ortak değil, aynı zamanda şirketin içindeki dengeleri yeniden kurmak isteyen bir oyuncudur. Stratejik hamleleri göz kamaştırıcı görünürken, altında sakladığı hesaplar yavaş yavaş ortaya çıkar. İştirakçiler, yöneticiler ve çalışanlar arasında taraf seçimleri başlar, toplantılar eskiye göre daha gergin geçer, karar alma mekanizmaları çatışmaların gölgesinde kalır. Emel'in nüfuzu arttıkça Mehmet'in iş hayatındaki itibarına gölge düşer, Handan ise iş ile ev arasında kalan ince çizgide yıpranmaya başlar. Emel aynı zamanda duygusal bir manipülasyon ustası olur. Aile içindeki kırılgan kişilere yaklaşarak onları kendi ajandasına, hizmet eden müttefiklere dönüştürür. Eğer Emel geçmişle ilgili hassas bir bilgiyi bilir veya öğrenirse, bunu koz olarak kullanma ihtimali vardır. Bu durum Mehmet'in geçmiş kararlarını yeniden sorgulatır ve Handan'ın savunma reflekslerini tetikler. Şirketin finansal dengeleri, Emel'in hamleleriyle risk altına girebilir, müşteri ilişkileri testten geçer, içerideki sızıntılar dışarıya yansırsa itibar kaybı yaşanır.